Çin, resmi adı ile Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Asya'da Çin Komünist Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilen üniter egemen devlettir. Yaklaşık 1 milyar 404 milyon ile dünyanın en kalabalık, 9,6 milyon kilometrekare ile kara alanı bakımından üçüncü en büyük, toplam alan açısındansa üçüncü veya dördüncü en büyük ülkesidir. Çin, 22 eyalet, 5 özerk bölge, 4 doğrudan yönetilen şehir ve Hong Kong ile Macao özel idari bölgesine egemendir ve Tayvan üzerinde egemenlik talebinde bulunmaktadır. Çin, Kuzey Çin Ovası'ndaki verimli Sarı Nehir Havzası'nda dünyanın ilk uygarlıklarından biri olarak ortaya çıktı. Çin'deki siyasi sistem, binlerce sene boyunca ilki yarı efsanevi Şia hanedanı olan Irs monarşiler veya hanedanlıklara dayalıydı. İlk hanedanlıklardan beri Çin defalarca genişledi, bölündü ve tekrar birleşti. 1912'de Çin Cumhuriyeti, son hanedan olan Qing Hanedanı'nı devirerek Çin'in yönetimini üstlendi ve 1949'da Çin İç Savaşı'nda Halk Kurtuluş Ordusu tarafından yenilene dek Çin anakarasını yönetti. 21 Eylül 1949'da Komünist Parti, Pekin'de Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu, Çin hükümeti ise Tayvan'a çekilip Taipei'yi de facto başkent yaptı. Tüm Çin'in tek meşru hükümeti olduğunu savunmaktadır ancak Çin Halk Cumhuriyeti dünya çapında daha çok tanınmakta olup çok daha fazla toprak ve insana egemendir. 1978'de ekonomik reformların uygulanmasından beri Çin ekonomisi, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olmuştur. 2016 itibarıyla nominal gayri safi yurt içi hasılası açısından dünyanın ikinci en büyük, satın alma gücü paritesi açısındansa büyük ekonomisi ve ayrıca dünyanın en büyük mal ihracatçısı ve en büyük ikinci mal ithalatçısıdır. Çin, nükleer silahlı olduğu bilinen bir devlettir. Dünyanın en büyük aktif asker sayısına ve en büyük ikinci savunma bütçesi de Çin'dedir. Çin Halk Cumhuriyeti, 1971'de Çin Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yerini alarak Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olmuştur. Çin, özellikle Asya'da önemli bir bölgesel güçtür, üstelik son yıllarda dünya çapında giderek daha büyük bir rol oynamasıyla potansiyel süper güç olarak da nitelendirilmiştir. Çin Cumhuriyeti 1912-1949 arası 1 Ocak 1912 tarihine Çin Cumhuriyeti kuruldu, Kuomintang'dan Sun Yat-sen'de geçici devlet başkanı olarak atandı. Ancak başkanlık sonradan eski Çin generali Yuan Shika'ya verildi ve bu 1915'te kendisini Çin'in imparatoru olarak ilan etti. Toplum tarafından yaygın kınama görmenin yanı sıra kendi Beiyang ordusundan karşıtlıkla karşı karşıya gelince görevden çekilip Cumhuriyeti yeniden kurmaya zorunda kaldı. Yuan Shika'nın 1916'daki ölümünün ardından Çin, politik olarak parçalanmıştı. Pekin'deki hükümeti uluslararası olarak tanınsa da neredeyse güçsüzdü, zira kendi topraklarının çoğu bölgesel savaş ağlarının kontrolü altındaydı. 1920'lerin sonlarında Kuomintang, o zamanlar Çin Cumhuriyeti Harp Akademisi müdürü olan Chiang Kai-shek önderliği altında, Kuzey Seferi olarak bilinen bir dizi askeri ve politik manevra vasıtasıyla ülkeyi kendi kontrolü altında birleştirmeyi başardı. Kuomintang, ülkenin başkentini Nanking yaptı, ayrıca Sun Yat-sen'in Çin'i modern, demokratik bir devlete dönüştürmeye yönelik Sanmin programında özetlenen orta düzey siyasi kalkınma aşaması olarak siyasi vesayet-i uyguladı. Çin'deki siyasi bölünmeler, 1927'den beri Kuomintang'ın Komünist Halk Kurtuluş Ordusu'yla çatıştığı Çin İç Savaşı'nda Chiang Kai-shek'in mücadelelerini zorlaştırdı. Kuomintang, özellikle Komünist Halk Kurtuluş Ordusu'nun uzun yürüyüş sırasında geri çekilmesiyle iç savaşı ilk başta başarılı şekilde devam etti, ancak Japonya'nın işlediği saldırılardan ve 1936 Riyan olayından dolayı Chiang Kai-shek, Japon İmparatorluğu'yla yüzleşmeye zorunda kaldı. İki Dünya Savaşı'nın savaş alanlarından birini oluşturan İkinci Çin-Japon Savaşı, 1937-1945 kapsamında Kuomintang, HKO ile tedirgin bir ittifaka girmeye mecbur kaldı. Japon güçleri, sivillere karşı çok sayıda savaş zulmü işledi ve 20 milyona kadar Çinli sivil öldü, kaldı ki Nanking şehrinde Japon işgali sırasında 200 bin Çinlinin katledildiği tahmin edilmektedir. Savaş boyunca Çin, Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği ile beraber ortak vesayette, güçlülerin vesayeti bulundu ve bunlar, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nde 4 büyük unvanıyla tanındılar.
Çin, 3 diğer büyük güçle beraber 2. Dünya Savaşı'ndaki müttefik devletlerin biriydi ve savaşın ana galiplerinden biri olarak sayılır. 1945'te Japonya'nın teslim oluşunun ardından Pescadores Adaları dahil olmak üzere Tayvan, Çin yönetimine geri devredildi. Çin, savaşın bir fatihi olarak çıksa da savaşın sonunda savaştan tahrip olmuş ve maddi olarak boşaltılmış durumdaydı. Kuomintang ile komünistlerin arasında devam eden karşılıklı güvensizlik, iç savaşın yeniden başlamasına yol verdi. 1947'de anayasal yönetim kuruldu, ancak devam eden huzursuzluklar nedeniyle Çin Cumhuriyeti Anayasa'nın birçok kanuni hükmü Çin anakarasında hiçbir zaman yürürlüğe girmedi. Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 günümüz. Çin İç Savaşı kapsamındaki esas çatışmalar 1949'da sona erdi. Çin Komünist Partisi, Çin anakarasının çoğu üzerindeki egemenliği kazanırken Kuomintang'ın anakaradan geri çekilmesiyle bir tek Tayvan, Hainan ve bunların etrafındaki adalar, Çin Cumhuriyeti'nin yönetimi altında kaldı. 21 Eylül 1949 tarihinde Komünist Parti Genel Sekreteri Mao Zedong, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti. Bunun ardından 1 Ekim'de Tiananmen Meydanı'nda kitlesel bir kutlama yer aldı. 1 Ekim böylece yeni ülkenin ilk milli günü olarak yapıldı. 1950'de Halk Kurtuluş Ordusu, Hainan'ı Çin Cumhuriyeti'nden ele geçirmeyi ve Tibet'i kendi topraklarına dahil etmeyi 96'ı başardı. Buna rağmen, 1950'ler boyunca geride kalmış Kuomintang kuvvetleri Batı Çin'de isyan yürüttü. 97 Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarında Çin kuruluşu, o dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri devlet politika belgelerinde yansıtıldığı gibi sıkça Çin'in kaybı olarak nitelendirilir, Chomsky gibi düşünürler. Bunun McCarthy'liğin başlangıcı olduğunu ileri sürer. Rejim, 1 ile 2 milyon arasında özel mülk sahibinin idam edilmesine sebep olan toprak reformuyla köylü sınıfın arasındaki popülerliğini pekiştirdi. Onun liderliği altında Çin, bağımsız bir sanayi sistemi ve kendi nükleer silahlarını geliştirdi. Çin nüfusu 550 milyondan 900 milyondan fazlaya yükselerek neredeyse 2 katında arttı. Buna rağmen, büyük ölçekli ekonomik ve sosyal reform projesi olarak öngörülen büyük ileri atılım, 1958-1961 arasında çoğunun sebebi açlıktan ölme olan 45 milyon civarında insan hayatı kaybıyla sonuçlandı. 1966'da Mao, ittifaklarıyla beraber 1976'daki kendi ölümüne kadar süren 10 yıllık siyasi suçlama ve toplumsal karışıklığa patlak veren kültür devrimini başlattı. Ekim 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki yerini aldı, üstelik Çin Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi'ndeki yerini alıp Daimi Güvenlik Konseyi üyesi oldu. Mao'nun ölümünden kısa süre sonra dörtlü çete tutuklanıp kültür devriminin aşırılıklarından sorumlu tutuldu. 1978'de Deng Xiaoping iktidara geldi ve köklü ekonomik reformlar başlattı. Komünist Parti, vatandaşların kişisel hayatları üzerindeki hükümet kontrolünü gevşedi, komünlerse özel arazi kiralamanın lehine kademeli olarak yürürlükten kaldırıldı. Bu Çin'in planlı ekonomiden pazarı giderek açılan bir ortama doğru geçişini işaretledi. Çin, şu anki anayasasını 4 Aralık 1982 tarihinde kabul etti. 1989'da Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen öğrenci protestolarına karşı uygulanan şiddetli müdahaleler, dünyanın çeşitli ülkelerinden Çin hükümetine yönelik kınama ve yaptırımlara yol verdi. 1990'larda Jiang Zemin, Li Peng ve Zhu Rongji ülkeye önderlik etti. Onların yönetimi altında Çin'in ekonomik performansı, tahminen 150 milyon köylünün yoksulluktan çıkarılmasını ve %11,2 oranında yıllık ortalama gayri safi yurt içi hasıla artışının sürdürülmesini sağladı. Ülke 2001'de resmen Dünya Ticaret Örgütü üyesi oldu ve 2000'lerde Hu Jintao ile Wen Jiabao önderliği altında yüksek ekonomik büyüme oranını devam ettirmeyi başardı. Bu hızlı büyüme ancak ülkenin doğal kaynaklarını ve çevresini de ciddi şekilde etkiledi ve büyük oranda sosyal deplasmana neden oldu. 2000'lerin sonlarında ekonomik krize rağmen yaşam standartları hızlı şekilde artmaya devam etti, fakat merkezi politik denetim sıkı kaldı. 2012 için planlanan 10 yıllık Komünist Parti liderliği değişimi hazırlıkları, hizipler arası anlaşmazlıklar ve siyasi skandallarla işaretlendi.